Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Adımı çok güzel telaffuz ediyorsunuz. O benim daha iyi hissetmeme sebebiyet veriyor. Öyle mi? Sizin de burada böyle sabah sabah gerçekten sizi görmek de bizlere ayrı enerji veriyor. Çok Hoş geldiniz teşekkürler, tekrardan. Hocam şimdi konumuz biraz böyle tatsız ama sonuçları en azından sizden duyacağımız şeyler keyifli olacak diye düşünüyorum. Kadınların korkulu rüyası. Yani selülitler. Bunlar özellikle yaz aylarına girerken de böyle hani biz koşturuyoruz bir onları çözelim diye ama sizden dinleyelim selülitin kaç çeşit tedavi yöntemi vardır? Tabii bahsettiğiniz gibi biz hanımlar biraz sihirli değneğe inanıyoruz. Hala masallara inanıyoruz galiba, yaşımız kaç olursa olsun. Tam yaz gelmesine, bikini giymesine 1 ay, 20 gün, 1,5 ay kala geliyor. Hadi bu selülitler gitsin. Evet. Bir kere bu mümkün değil. Çünkü selülit dediğimiz yapı bir genetik. 2, içinde çok fazla sistem var ya. Sistemi var. Dolaşım sistemi var. Lenf drenaj sistemi var. Hakeza kas var. Dolayısıyla pek çok sistemi aynı anda senkron bir şekilde çalıştırabileceğimiz tedavi metotlarına ihtiyaç duyan ve bu iyileşme için de zaman gereken bir sorun. Kilo almayalım, selülitimiz olmasın. Hiç gerçekçi değil. Özellikle Akdenizli kadınlarda çok sıklıkla görülen kilodan bağımsız bir problem bu. Hormona bağımlı, çoğunlukla östrojen hormonu yüzünden biz kadınların yormak için icat edilmiş bir problem. Bir şeyle daha uğraşalım, bir şeye daha canımız sıkılsın, bir şeye daha vakit ayıralım diye icat edilmiş bir sistem. Tabii ki tamamen iyileştirelim, bir kere tedavi edelim. Kişi bir daha hayatı boyunca selülitle karşılaşmasın. Maalesef hiç mümkün değil. Selülitte tıpkı ince kırışıklıklarımız, mimik kırışıklıklarımız gibi hayatımız devam ettiği sürece zaman zaman el atmamız gereken problemlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Spor gibi düşünmek lazım. Aslında yapılan faaliyetleriniz Evet. spor yaptığımızda belirli bir aşamaya geliyor vücudumuz, bırakıyoruz, Çok haklısın. bitiyor. Çok Onun doğru. gibi düzenli belirli aralıklarda yapmamız gereken şeyler var değil mi? Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi bu bir genetik problem. Aynı zamanda yaşam koşullarımızla ve fizik yapımızla ilgili bir sorun. Zaman zaman yapılması gereken şeyler var. Çok eskiden beri var olan bir sorun olduğu için eskiden beri buna çözümler getirilmeye çalışılmış ve dolaşım sistemini birebir ilgilendiren bir sorun olduğu için nasıl düzeltebiliriz de hep dolaşım sistemini düzene koyabilecek el masajları, daha en eski dönemden beri lenf drenajlar, kas çalıştıran hem kas aktivitesini artıran hem bu sayede kanın akışını düzenleyen kas çalıştırıcı cihazlar ama hiçbir tek başına maalesef yeterli değil. Bunların kombinasyonları ve yanında yağ hücrelerine etki edebilecek daha girişimsel yöntemler. Nedir? Mezoterapidir. Nedir? Morpheus 8'tir bu dönemde. Bunları da işin içine katarak güzel sonuçlar alıyoruz. Ama dediğim gibi bir kere yaptırayım, hepsi bir geçsin, bir daha da bana hiç gelmesin. Öyle bir problemle karşı karşıya değiliz maalesef. Hocam 20 yılı aşkın süredir bu işle uğraşıyorsunuz ve vücut inceltmeyle bu işi yani özellikle ilk başladığınız yıllarda ki ben hatırlıyorum ki biz yıllardan beri bu arada ben hastalarımı hocama yönlendiren bir hekim olarak şunu soracağım hocam, en etkili yöntem hangisiydi? Yani bu kadar deneyimin içerisinde. Eskiden mi bugün mü? Eskiden beri yani neler değişti ve Selülitte şu anda en son en- geldiğiniz nokta Ha, nedir? Selülitte en bana göre etkili, olmazsa olmazı mezoterapiydi. Mutlaka içindeki, çünkü mezoterapi çok özel bir yöntem. Benim çok hayranlık duyduğum bir tedavi metodu ve saçtan hani tırnağa kadar her şeyde kullandığım bir tedavi metodu. Dolayısıyla selülit tedavisinde mezoterapi benim olmazsa olmazımdı. Ve mutlaka dolaşımı düzenleyici el masajı ama doğru yapılması lazım. Günümüzde maalesef bedensel güçle iş yapmayı gençlerimiz çok sevmiyorlar ve yorucu olduğu için bu selülit masajı doğru çok yapılamıyor. Onun yerine ama cihazlar var. Bunu yapan makineler olabilir. Ama artık benim favorim Morpheus 8. Yani çünkü çok az seansta çok etkili değişimler yaşıyorum ve bu mucizeden hastalarımı mahrum edemem.
Yani selülitte diyorsunuz, tap noktası bu diyorsunuz Evet, şu an için bu. Evet. Artık selülit için mezoterapi yapmayı bıraktım. Benim için hiç olmayacak bir şeydi, hayal gibi bir şeydi bu. Gerçekten derdim ki yani selülit mezoterapisiz iyileşmez. Mutlaka mezoterapi tedavi planının bir parçası olmak zorunda. Bugün artık hiç bunu yapmıyorum. Hastalarımızı eğer isterlerse, imkanları varsa elbette masaj ya da lenf drenaj gibi diğer yöntemlerden faydalanmalarını hep söylüyorum. Ama sadece Morpheus 8 yaparak Peki selülit hocam, giderebileceğimizi incelmede görüyorum. hocam, bakın çok önemli şeyler soruyorum. İncelmede peki tap noktanız ne? Santim olarak mı? Hayır yani tap nokta derken yani hangi cihaz? Ya çünkü bakın bu işi yaptırmak isteyen insanlar bir sürü kaynak, bir sürü şey inceliyorlar ama nihayetinde siz yıllardır deneyiminizle bunların hepsini denediniz, hepsini kullandınız. Şimdi yağ En söz etkili. konusuysa Evet. valla orada da soğuk lipoliz ve iğneli lipolizi hiç pas geçemeyeceğim. Bu ikisi çok 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 önemli. Çünkü yağ hücreleri biliyorsunuz kalıcı yani. Evet. Kalıcı. Bizim onu zayıfladık, ettik. Yağ hücresini öldürüp sayısını azaltabilmemiz mümkün değil ki. O orada sinsi sinsi bekliyor. Bir yudum fazla yediğimizde özellikle biz hanımlar için daha büyük bir tehdit. Onlar hemen büyüyorlar. Biz gene aynı yerden kilo alıyoruz. Hadi bakalım. Bizim yağ hücre sayısını azaltabilmemiz gerekiyor. Yağ hücre sayısını azaltabildiğim 2 tane yöntem var. Biri ilaçla, iğne yöntemiyle, iğne yardımıyla girip ilaçla yağ hücrelerini eritmek. Biri de soğuk yardımıyla yağ hücrelerinin hayatiyetine son vermek. Hocam bir de merakıma hoş görün lütfen. Rica ederim. Günümüzde liposuction biliyorsunuz çok yapılıyor. Vücut Evet. şekillendirme, 360 derece liposuctionlar, Çok seviyorum. BBL'ler çok yapılıyor. Bayılıyorum. Bunlar sonrası ne yapıyorsunuz? Bakın çok önemli. Bu liposuction masajlar, liposuction sonrası yapılan masajlar ki bunlar çok önemli. Bunlarda en favoriniz nedir? Ne yapıyorsunuz? G5 yani? masajı yapıyorum çünkü çok etkili, doğru yapıldığında çok etkili bir ödem çözücü ve dokuyu hareketlendirici. Ve siz daha iyi biliyorsunuz liposuction'a ben bayılıyorum. Cerrahi ve medikal estetik zaten bir bütünün parçaları, puzzle gibiyiz. Selülit geçmiyor. Evet hasta muhteşem inceliyor. Şahane vücut hatlarına sahip oluyor ama selüliti duruyor. İşte o zaman yine devreye mezoterapi ya da masaj ya da Morpheus 8 gibi diğer selülit giderici yöntemler giriyor açıkçası. O lenf dolaşımını düzenlemek için el Tabii. masajlarında Çok kıymetli. Ben G5 masajını çok seviyorum çünkü çok da keyifli. Hasta açısından da çok keyifli. Canı yanmıyor. Konforlu. Spa O gibi esnada aslında. bir rahatlıyor. Tüm günün stresinden arınıyor. Çünkü masaj aslında çok kıymetli bir bakım bedenimiz için. Dediğim gibi artık pek el masajlarının işlerliği kalmadı ama cihazlarla da biz aynı etkiyi elde edebiliyoruz. Çünkü cilt altındaki sinir uçlarından başlayan uyarım hem dolaşımımızı düzenliyor, hem lenf drenajımızı da düzenliyor, ödemi azaltıyor. Böylece yağ hücrelerinin sıkışmasını önleyip beslenmesini arttırıp metabolizmasını hızlandırıyor. Sinirsel uyarım biliyorsunuz ki yağ hücre zarında çok kıymetli. Çalışmasını, küçülmesini, işte pompaların çalışmasını sağlıyor. Masaj aslında bütün bu sistemleri harekete geçirebiliyor. Aynı zamanda mezoterapi yaptığımızda ilaçla eritiyorduk. Ama şimdi dediğim gibi ben hepsini Morpheus 8 ile zaten yapıyorum. Yapabiliyoruz. Ve çok daha az seans sayısında çünkü mezoterapinin belli gün zorunlulukları vardır. 7-10 gün arayla yaparsınız. Daha fazla açamazsınız arayı. Ve belli bir seans sayısına ulaşmak zorundasınız. Peki seans arası dediniz ama benim de kafama şu soru takıldı. Şimdi selülitin evreleri de var tabii. Tabii. Birinci evreden Mutlaka. dördüncü evreye kadar bir evreleri de var ama ortalama bu tedavi süreçleri ne kadar sürer? Şimdi izleyicilerimiz de son dakikaya kalmasınlar diye bunu Kalmasın. özellikle soruyorum. Sadece Ne kadar ödemden sürer? muzdaripse birinci evre çoğunlukla sadece ödem evresidir. Henüz dıştan görülen o topaklanmalar, pürüzlenmeler, portakal kabuğu görüntüsü tabir edilen görüntüler yoktur ve orada tedavi hem çok softtur hem de kısadır. Yani mesela o hastanın kış ayları boyunca haftada 2 kere değil de 7-10 günde bir tane G5 masajı yaparak dolaşımını rayında tutması işte tedavidir. Ama hasta 4. evreye gelmiş artık. Bırakınız portakal kabuğunu, o yumru yumru ayakta dururken bile yumru yumru görüntüler, dolaşım neredeyse tamamen örselenmiş, alt bacakta ödemler,
Dolayısıyla bu hastada hem çoklu işlem bazen yapmak gerekiyor hem de elbette ki seans sayısı daha fazla oluyor. O tarz bir görüntüye sahipsek veya görüntü ona daha yakınsa tedavimizin daha uzun süreceğini bilerek süreci ona göre organize etmek mantıklı olur. Hı hı, çok da geç kalmamak Evet. gerekiyor. Sizin önerdiğiniz bir sürü yöntem var ve içimizde rahatlattınız hocam. Çok da teşekkür ederiz teşekkür bu verdiğiniz bilgiler için. Efendim medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş bizlerleydi. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.